Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ören bayan kristalla karşınızdayım. Liflik dediğimiz iplerden tığım 4 numara 1,60 milim tığ kullanıyorum hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım size. Daha önce anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz? Şöyle bunu anlatacağım size hanımlar. Bu şimdi buradan kol altı yapacağız. Bu bizim sol kol altımız oluyor hanımlar. Şöyle size detaylı anlatmak istiyorum. Sağ kol altı yaptığınız zaman biz modelimizi kurduğumuzda önce şu kenar trabzanı yaptık. Bunu kurduk. Ama sağ koltuk kol altı yaptığınız zaman önce şu trabzanı yapacaksınız. Zincir çekip bu modelin altını kuracaksınız. Sonunda şu trabzanları yapınca sağ kol altı olacak ve ön olacak. Sağ taraf olacak. Şimdi onu da kol altı kesimi de şu modelimizin altını kurduktan sonra buraya gelince burada ne kadar kestiysek o zaman onu da o şekilde şey yapacaksınız. Trabzanı yapıp kol altını o şekilde burada ayarlayıp ipinizi keseceksiniz. Arkada devam edeceksiniz hanımlar. Arka için de her iki tarafta da eşit bir şekilde burada trabzanınızı mesela şöyle 3 model yapacaksanız bu kadar burada da aynı şekilde yaparsınız 3 modelinizi ortadan şöyle örmeye devam edersiniz. Burada yine 3 modeli trabzan yapıp ipinizi koparıp arkadan devam edip ortadan gidip geleceksiniz. Onu da o şekilde anlattıktan sonra şimdi kol altı oyuntusunu yapacağız. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şöyle ipimi doladım, zincirin içine batıyorum. 1 2 tane trabzan. Şöyle diğer zincirin içine batıyorum. 1 şöyle sanki trabzana da batsak. Şöyle boşluk olmasını istemiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 zincirin içine battım. 1 2 trabzanın tepesine batıyorum. 1 buradaki zincirin içine batıyorum. 1 2 modelimizin ara boşluğu hanımlar. Trabzanın tepesine battım. 1 zincirin içine batıyorum. Her bir zincirimizin içine 2 tane trabzan. Trabzanların tepesine birer trabzan hanımlar. Zincirin içine batıyorum. 1 2 trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane zincirin içine şöyle 1 2 trabzanın tepesine battım. Şöyle. Bakın 3 modeli kol altı oyuntusu yapacağız. Dönüşte burada 5 tane trabzanımızı kol ağzı olarak devam edeceğim. Geri kalanı da kol altı oyuntumuz olmuş olacak hanımlar. Şimdi modelimizi devam ediyoruz. Şöyle 1 2 zincir çekip burun altından giriyorum. Şöyle sık iğne ipimi doluyorum. Yuvanın içine batıyorum. Modelimi örüyorum. Siz bu modelimin kurulum videosunu izlemediyseniz hanımlar linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linkini tıklayarak detaylı bir şekilde modelimin kurulumunu detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve sonradan gelip kol yaka kesimini izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi yakaya kadar bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Şimdi yaka kesimine başlıyoruz. İpimi doluyorum. Yuvanın içine batıyorum. Pardon, şöyle modelimi yaptım. Zincirin altından sık iğne ipimi doladım. Yuvanın içine girdim. 1 2 3 trabzan. Şimdi burada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapmamız lazım diye. Sadece 3 trabzan çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki kenar trabzanlarımı örüyorum.
Yaka kesimine başlamış olduk. 3 zincir ve dönüyorum hanımlar. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Burada şimdi yapmamız gereken hanımlar, şöyle 3 tane zincir çekip 2 tane pardon zincir çekip burada olan modelimizin tepesine batmak. Şimdi burada modelimiz olmadığına göre şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın diğer modelin tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. 1-2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Böylece bakın bir modelimizi kestik. 1-2 zincir. Diğer modele geçiyorum. Şöyle normal bir şekilde 2 zincir tekrar aynı yere batıp trabzan modelimizi örüyoruz. 1-2 zincir. Arada 2 zincir çekip aynı yere batıyoruz hanımlar. Tekrar 1-2 zincir diğer modelin tepesine. 1-2 zincir aynı yere batıyorum. Şöyle trabzan 2 zincir diğer modelin tepesine. 2 zincir aynı yere batıyorum, trabzan. 2 zincir bir trabzan. Tekrar bir trabzan, 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir trabzan, 1-2 zincir ipimi doladım ve bakın hanımlar, kol altı bölümüne geldim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı ördük ve geri dönüyoruz. Siz isterseniz sadece bunu trabzan veya da hiç trabzan da yapmadan model şu zincirle dönersiniz. Etrafını istediğiniz oyayla süsleyebilirsiniz. Yeleğinizin kol ağzını falan o şekilde yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış bir şey. Ben şöyle trabzan olarak devam edeceğim. Bakın hanımlar. Bir iki zincir, buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğne ipimi doluyorum, yuvanın içine batıyorum ve modelimi örüyorum. 1 2 3 bir zincir arada çekiyorum, aynı yere batıyorum. 1 2 3 zincirin altından giriyorum, sık iğne ipimi doladım, yuvamın içine girdim. Bu şekilde burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Gelip buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldik. Modelimi ördüm. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. İpimi doladım. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yarım model örüyoruz. İpimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve geri dönüyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Buraya yine bir tane zincir çekiyorum hanımlar. Bu yarım modeli atlıyorum, ipimi doluyorum. Tam olan modelimin ortasına batıyorum. Şöyle trabzan, bir iki zincir aynı yere batıyorum. Şöyle yuvamı oluşturuyorum. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Hep kesimlerimiz birbirinin tekrarı oluyor hanımlar. Bir iki zincir
Ve herhangi bir işlemimiz yok kol altında. Kenar trabzanımızı örüp geri döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldik. Şöyle modelimi ördüm. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ipimi doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. Yine buraya yarım model. 1 2 3 ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Bakın yakamız oluşmaya başladı bile. Yine bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın yarım modeli atlıyorum, diğer tam olan modelin ortasına batıyorum. Şöyle trabzan 2 zincir, aynı yere batıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. Arada 2 zincir, diğer modele geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bakın burada zaten trabzanlarımızı yapıp dönüyoruz. Yakaya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, yine yakaya geldik. Son kez şöyle son modelimizi de keseceğiz. Şöyle zincirin altından girdim, ipimi doladım. 1 2 3 trabzan ipimi doladım ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Son kez yarım model örüyoruz. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Sizin büyükse tabii ki devam edebilirsiniz. Artık zaten birbirini tekrarlıyor. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Buraya artık hanımlar kesim yapmadığım için 1 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve zaten bu modeli atlattığımız için normal bir örmeye devam edeceğiz. 2 zincir, aynı yere batıyorum. 2 zincir, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan hanımlar. O şekilde gidip geliyoruz. Şimdi yine buraya kadar örmeye devam edelim. Düz bir şekilde nasıl devam edeceğiz onu da göstereceğim size. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldik. İpimi doluyorum. Şöyle yuvanın içine battım. 1 2 3 kesimimizi bitirdik. Bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle yine 3 tane trabzan. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne, bir zincir çektim ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde düz örmeye devam edeceksiniz hanımlar. Ben şimdi bir model daha örmek istiyorum kamera arkasında hanımlar. Düz ördükçe şöyle yakamız daha bir belirgin oluyor, ortaya çıkmış oluyor. Ben bir veya iki model bakayım. Düz örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir yaka kesimi ve kol altı kesimi oldu. Şöyle düz bir şekilde örünce daha bir yakamız ortaya çıkmış oluyor.
Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.